hiçbir şey söylemeden bana Umre'de olduğunu söyledi. İçiniz yani dini yaşayış şekli aynı değil. 1001 çeşit secde, 1001 çeşit rükû var. Biz ne koyduk heybemize? Olumlu anlamda. Bu çok kıymetli. Selamünaleyküm kardeşlerim. Nasılsınız? Umarım her şey iyidir, yolundadır. Size uzun zamandır hazırlamak için beklediğim Umre hazırlık videomun daha detaylandırılmış halini sohbet eşliğinde anlatmak istiyorum. Nasıl bir alışveriş yapmalıyız? Valizimizde, kalbimizde neler olmalı? Onları bir nebze olsa da sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü Umre'ye gitmeden önce bu tarz videolar eminim ki Umre'mizi çok kolaylaştıracak Allah'ın izniyle. Öncelikle Umre'ye gitmeden önce niyetimizi almalıyız. Maddi alışverişten ziyade manevi alışverişimizi yapmalıyız. Niyetimizi almalıyız, tövbelerimizi almalıyız, bolca zikirlerimizi almalıyız Umre'den önce oraya hazırlık olarak. Helalleşmeyi ihmal etmemeliyiz. Elimden geldiğince kendi tecrübelerime dayanarak sizlere yaşadığım olumlu olumsuz şeyleri aktarmaya çalışacağım ki oraya gittiğinizde inşallah hiçbir sorun yaşamazsınız. Anlattığım video vesilesiyle hiç sorun yaşamazsınız. En güzel şekilde bir umre geçirebilirsiniz. Çok uzatmadan size anlatmak istiyorum. Bunun için hazırlık yaptım. Notlar aldım. Çünkü unutmak istemiyorum. Öncelikle kardeşlerim, Allah isteyen herkese umreye gidebilmeyi nasip eylesin inşallah. Çünkü oraya gidip döndükten sonra yapmak istediğiniz şey tekrar gitmek istemek oluyor. Böyle kalbiniz bir buruk, kırık oluyor. Çok garip. Çocukken büyüklerinizin eminim ki Kabe görüntüsünü canlı yayın açıp izlediğini görmüşsünüzdür. Ve biz eşimle birlikte eve döndüğümüzde tıpkı amcam gibi Kabe canlı yayın izliyorduk. Ve aman Allah'ım biz de oradaydık diyebilmek çok büyük bir lütuftu bizim için. Ve Rabbim en kısa zamanda afiyetle mübareken tekrar gitmeyi nasip eyler inşallah. Gelelim alışveriş faslına. Fakat alışveriş yapmaktan önce, Umre'ye gitmeden önce niyetimizi almalıyız. Kalbimizde olan alışverişimizi elimizden geldiğince halletmeliyiz. Çünkü bir şeyler satın almak değil de heyecanını, mutluluğunu hissetmek, maddi yönden ziyade manevi yönümüzü geliştirebilmek çok kıymetli. Hatırlıyorum da ben Umre alışverişimizi açıkçası düğün alışverişinden çok daha fazla heyecanlandığımı hatırlıyorum. Düğün alışverişimiz çok mutlulukla geçti ama Umre alışverişimiz bizi çok heyecanlandırmıştı. Çünkü farklı bir ülke, kutsal şehir, duygularla anlatılacak şeyler değil. Gerçekten oraya gittiğinizde benim ne demek istediğimi ancak oraya gitmiş ve dönmüş kardeşlerim anlayabilir. Bu şekilde. Maddi hazırladığımız kadar manevi yönden de çok fazla hazırlamalıyız. 1001 çeşit insan, 1001 çeşit ırk, yani din aynı ama herkesin dini yaşayış şekli aynı değil. 1001 çeşit secde, 1001 çeşit rükû var. Bize normal gelen şeyler onlara anormal gelebilir. Fakat onların normalleri de bizim anormallerimiz olabilir. Bu sebeple orada şeytanın en büyüğü dedikleri gerçekten orada. Çünkü bir şeyin sevabı ne kadar bolsa imtihanı da o kadar bol oluyor. Bu sebeple kalbimizi elimizden geldiğince iyi tutmalıyız, güzel tutmalıyız. Sorunları sorun etmemeli. Onları bir imtihan olarak görüp başımızdan, kalbimizden hızlı bir şekilde def etmeliyiz. Bu çok önemli. Orada kalacağımız süre sınırlı. Bu sınırlı süre zarfında en güzel şekilde dua halinde ve ibadet halinde geçirmeye önem vermeliyiz. Bu şekilde sevgili kardeşlerim. Fakat tabii ki de evet manevi yönden hazırlasak da maddi bir hazırlık mutlaka ki yapmalıyız. Elimden geldiğince maddi hazırlığımı nasıl yaptım sizlere aktarmak istiyorum. Evet, şimdi sıralıyorum. Kenara da görsel olarak ekleyebilirim. Umarım hayırlı bir şekilde vesile olabilirim ve oraya gidecek kardeşlerimiz olursa da bana da dualarında bir nebze olsa yer ayırırlarsa çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öncelikle şöyle valizimizi diyorum. Şöyle valiz.
Valizimiz için valiz içi düzenleyici alabilirsiniz. Valiz içi düzenleyicilerini bir kısmı çoraplarınızı, çamaşırlarınızı, abayalarınızı, eşarplarınızı, yani düzenli olmak, bölmek sizin için gittiğiniz yerde daha konforlu, daha kolay olabilir. Ama bu tabii ki de zorunda değil. Ama mutlaka orada otelde giyebileceğiniz 2-3 adet alt giyiminiz olsun. Üst olarak 4-5 adet mutlaka pamuklu tişörtleriniz olsun. Hava orada çok sıcak oluyor. Belki Kabe'den döndüğünüzde veyahut da Medine ve Mekke'de otele döndüğünüzde evet klimalar var. Havalar ne kadar sıcak olursa olsun. Size tavsiyem otele döndüğünüzde klimalarınızı elinizden geldiğince kullanmayın. Terli bir şekilde odada klima açınca çok fazla hasta olma durumları olabiliyor. Bu sebeple nasıl serinleyebiliyorsanız o iyi ama klimasız bir şekilde serinleyebilirseniz çok daha iyi. Tabii biz de açtığımız zamanlar oldu fakat direkt terinizle açmamanızı tavsiye ederim. Orası çok sıcak olduğu için tişört ve pantolon, rahat kıyafetler almanızda fayda var. Hanım ve erkek kardeşlerim, orada hava çok fazla sıcak olduğu için kıyafetlerimizin içine erkekler Mekke'de tavaf esnasında hiçbir kıyafet giymedikleri için çok özür diliyorum. Bazı pişme durumları olabiliyor. Bu sebeple erkek kardeşlerimiz mutlaka pişik içiniz yani bir dakika yapamadım. Tamam. Pudra veya pişik kremi. Çünkü tavaf esnasında hiçbir şey giymedikleri için pişme, pişik gibi sorunlar meydana gelebilir. Çok özür diliyorum. Fakat bunu bilmek orada size çok büyük kolaylık sağlayacak. Şort almanızda fayda var. Hanım kardeşlerim 4-5 adet şal alın, abaya alın. Alışveriş yapacağım derseniz ona göre de ürün götürebilirsiniz. Oradan da alırım diyorsanız sayıyı azaltabilirsiniz. Fakat orada hava çok sıcak olduğu için tabii ki yıkama durumu imkanınız var ama o yoğunlukta belki yıkayamayabilirsiniz. Bu sebeple ne kadar yedekli giderseniz sizin için o kadar iyi olabilir. 4-5 adet şal ve abaya sizin için kurtarıcı olabilir. Tabii oradan da mutlaka alma durumunuz olabilir. Benim umrem çok anlatmak istemesem de hüzünlü geçtiği için ben alışverişe çok fazla zaman ayıramadım açıkçası. Bazı özel durumlardan dolayı. Sadece ibadetle haşrolmaya elimden geldiğince gayret ettim. Umarım bir sonraki umrem çok çok daha farklı, güzel, sağlık, sıhhat, afiyetli olur eşimle birlikte. Otellerde ütü var. Kıyafetlerinizi ütüleyerek de koyabilirsiniz. Direkt orada kullanma kolaylığı olsun derseniz bizim bulunduğumuz 2 otelde de Medine ve Mekke'de ütü sorunumuz olmadı. Dolapların içinde vardı. Konuşmak gerçekten zormuş. Biraz boğazımı yumuşatmak istiyorum. Ve şu an bu videoyu hazırlayabildiğim ve çekebildiğim için çok mutluyum. Gidecek birini duyduğum anda kendim gitmiş gibi çok mutlu oluyorum. Çünkü tarifi yok. Rabbim isteyen herkese nasip eylesin inşallah. Devam ediyorum. 6. sıraya terlik koymuşum. Mutlaka otel içinde ve dışında lazım oluyor. Ben spor ayakkabısını sadece Nurdağ'ına çıkarken kullandım. Öyle söyleyeyim size. Terlik çok konforlu oluyor. 8. sıraya bakım setini koymuşum. Bakım seti dediğim nedir kardeşlerim? Orada hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için ciddi anlamda yanma durumunuz olabilir. Bu sebeple hassas bir cildiniz varsa özellikle içeriği sağlıklı güzel bir güneş koruyucu krem mutlaka alın yanınıza. Benim cildim ve dudak kurulum çok fazla oluyor. Bu sebeple dudak nemlendiricisi almayı, mutlaka gözlük özellikle. Çok ziyaretlerde bulunacaksınız. Bu ziyaretler esnasında da gözlük sizin için çok büyük bir kurtarıcı oluyor. Ve kullanmak istediğiniz tabii ki hanımlar olarak güneş koruyucuyu temizlememiz gerekiyor. Güneş koruyucu kreminin kalıntılarını da temizleyebilmek için mutlaka çok memnun kaldığınız, sürekli kullandığınız diyeyim. Çünkü orada bir şansa bırakmayın. Sürekli kullandığınız bir marka yüz temizleyici jelinizi mutlaka yanınızda götürün.
güneş kremi, cilt kremi, işte pişik kremi. Bunlar orada önemli gerçekten. Başka bakım ürünü olarak diş fırçası ve macunu evet otelde koyuyorlar fakat onları ben hiç kullanmadım. Diş eti hassasiyetiniz varsa mutlaka yumuşak bir diş fırçası. İşte hani kişisel ürünleriniz siz ne götürmek isterseniz ama temelleri mutlaka rolon, içeriği temiz ve doğal içerikli birçok rolon markası artık elhamdülillah var. O zararlı içerikli rolonlardan kurtulduk diyebiliriz. Rolon, güneş kremi, diş fırçası, kullandığınız macun, gözlük bunları unutmayın. Bunlar orada çok önemli gerçekten. İhram malzemeleri, kokusuz sabun temin etmeniz gerekiyor. Sabun, yani sıvı sabun olarak da satılıyor, normal katı sabun olarak da satılıyor. Siz hangisini isterseniz fakat sıvı sabun daha konforlu oluyor. Islak mendil tercih edebilirsiniz. Orada elinizi silmek isterseniz falan. Çünkü koku sürmek haram, yani koku süremiyorsunuz. Bunlar ihrama özel kokusuz sabun ve kokusuz ıslak mendil temin edebilirsiniz. Ve ihramdan çıkarken saçınızdan bir tutam kesmeniz gerekiyor. Biz hanımlar kendi aramızda ucundan bir tutam kestik. Bazı erkek kardeşlerimiz de bunu yaptı. Bazısı da kafalarını kazıttı. Bu erkek kardeşlerime kalmış bir durum. Bu şekilde. Bir tane sırt çantası. Sırt çantasında orta boy tavsiye ediyorum. Büyük boy tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Orada şöyle bir duruma şahit oldum. Benim sırt çantam orta boy. Fakat çok büyük sırt çantalı olanları içeri almıyorlar. Gördüğüm kadarıyla. Bazen orada girişte hanım kardeşlerimiz sizi anlamadan bir anda çantanızı açıp kurcalayabiliyorlar. Biraz kaba olabiliyorlar ama ben onları anlıyorum. Orada binlerce kadın görüyorlar, muhatap oluyorlar. Her gelen kişi anlayışlı olmuyor, farklı düşünebiliyor, zorluk çıkartabiliyor. O sebeple oradaki birçok hanım kardeşimiz biraz sert davranabilir. Fakat bu sizi korkutmasın. Onlar görevlerini yapıyor. Siz onlara karşı çıkmadıkça, sorun oluşturmadıkça bir sorunla karşılaşmazsanız biiznillah. Bu sebeple sırt çantanızı orta boy tutun ve bir tane de küçük bir çanta edinin. Ben önümden sarkıttım. Yani küçük çanta niye lazım oluyor? Sırt çantasını kullanmadığınız durumda telefonumu taşıyabilmek için. Çünkü orada eşimle birlikte iletişimde kalmak durumundaydık. Ayrı ayrı alanlarda bulunduğumuzda bizim için çok konforlu oldu. Ve orada sabaha kadar ibadetle haşrolabiliyorsunuz. Otele gitmek istemeyebilirsiniz. Bu sebeple yanınızda güzel kaliteli bir power bank ve kulaklık alabilirsiniz. Bu tamamen keyfiyete kalmış bir durum. Hani orada nasıl zaman ve vakit geçireceksiniz bilmiyorum. Fakat bunlar da kurtarıcı parçalar. Doğa kitapçığı, tavaf yaparken genelde tur firmaları dağıtıyor. Minik bir kitapçık oluyor ve bayağı konforlu oluyor. Ben çok kullandım tur şirketinin bize verdiğini ve ek olarak doğa kitapçığının yanında ben bir defter edindim kendime. Oradaki duygu ve düşüncelerimi yazmak için bir hatıra defteri, bir kalem aldım, dolma kalemi aldım. Orada yazabilmek için duygularımı. Fakat dediğim gibi burayı çok anlatmak istemiyorum ama benim umrem biraz hüzünlü oldu. Ve orada işte dediğim gibi sabahlayabiliyorsunuz ibadet yapmak için. Mekke'de, Medine'de çok güzel, çok konforlu, emin bir belde, çok güvenli. Hiç korkmuyorsunuz başıma şu gelir, bu gelir diye biiznillah. Bu sebeple yanınıza kuru yemiş alabilirsiniz. Acıkma durumunuza bağlı. İşte şekerim düştüğünde ben çok kötü oluyorum diyorsanız şekerlemeler alabilirsiniz. Sağlıklı atıştırmalar alabilirsiniz. Gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Son olarak da orada ne yazık ki hava şartları, bir yanda mevsim değişiklikleri ve gıdalarınızı mutlaka alın. Kullandığınız bir ilaç varsa doktor kontrolünde unutmayın. Orada hava ne kadar güzel olsa da çok fazla klima var. Siz aslında tavaf yaparken üşüyebilirsiniz.
unuttum. Size bunu mutlaka söylemem gerekiyor. Özellikle hanım kardeşlerime. Say yaparken klimalar çok şiddetli çalışıyor. Orada omzunuza bir şal almanızı tavsiye ederim. Çünkü çok fazla terliyorsunuz ve size o terinizle birlikte sürekli sırtınıza klimalar vuruyor. Gittiğiniz yerlerde hava sıcaklığı çok yüksek. Bu sebepten dolayı her yer klimalı, buz gibi oluyor çoğu zaman. O yüzden mutlaka ne kadar ben kapalıyım, tesettürlüyüm deseniz de mutlaka yanınıza bir şal bulundurun kardeşlerim. Terleyip direkt soğuğa maruz kalabiliyorsunuz. Ben hatırlıyorum Mekke'de bir sohbet yapmıştık grubumuzla. Oraya katılmıştım. Artık nasıl klimaları açmışlarsa oraya gidene kadar terliydim. Fakat orada o salon o kadar soğuktu ki da bir şal yoktu hani üstüme atabileceğim. Seccadeyi sırtıma almıştım oradaki bir hanım arkadaşımla birlikte. Çok üşümüştük. Ve yanınızda gideceğiniz yerleri keşfedeceksinizdir. Mutlaka bir şal da bulundurmanızda fayda var. Ne kadar hava sıcak deseniz de orada klimalarla birlikte buz gibi yapıyorlar. Benden size ufak bir tavsiye olsun. İşte C vitamini, multivitamin, yani bunlar doktor tavsiyesi değil. Doktorunuza danışarak yanınıza takviye gıdalarınızı almayı unutmayın. Bol bol sıvı tüketin. Ek olarak şunu söyleyebilirim. Tavaf yaparken içme suyu yerine zemzem suyu tüketmeye gayret edin. En azından tuvalet ihtiyacınızı minimuma indirebilirsiniz. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Bizim grubumuzda çok hasta olanlar oldu. Bunlardan biri de eşimdi ne yazık ki. Çok kötü hasta oldu. Biz antibiyotik yanımıza almamıştık. Ateşler içinde neredeyse 2 gün, 3 gün yandı. Oraya gidip hasta olursanız şayet kendinizi üzmeyin. İşte hasta oldum, hastalandım, ibadete gidemiyorum diye asla üzülmeyin. Biz bir an üzülmüştük ama bize bu konuda çok destek oldular, moral verdiler. Çünkü bir tek biz değildik. Oranın imtihanı, bakan da, hasta olan da her şeyden kat kat nasipleniyor Allah'ın izniyle. Çünkü o da bir imtihan. Orada tura ayak uydurmak çok zor çünkü kısa sürede çok yeri görmeniz gerekiyor. Çok şeyle haşır olmanız gerekiyor. Yetişemediğimiz oldu. Geceyi ibadetle geçirince gündüz uykuyla geçiyordu çoğu zaman. Yani ne kadar az uyku o kadar iyi. Uykuyu orada minimuma indiriyorsunuz. Biraz bu konuda zorlanıyorsunuz. Fakat şöyle düşünün, oraya gideceğiniz süre belli. Bu sebeple ne kadar az uyumaya gayret ederseniz sizin için o kadar iyi olabilir döndüğümüzde, çünkü pişmanlık duymamak adına. Ek olarak çok yürüyoruz, çok tavaf ediyorsunuz, çok yer görüyor, çok yer ziyaret ediyorsunuz. Eğer yürüyüş yapma gibi bir alışkanlığınız yoksa mutlaka başlayın. Çünkü bir video var. Hiçbir şey söylemeden bana Umre'de olduğunu söyle diye adım sayısı. Yani bizim minimum her gün 20.000 adımı tamamlıyorduk. Hani öyle söyleyeyim, 10.000. Yani 20.000, 30.000 adımları görüyorsunuz. Ve bu çok yorucu oluyor. Ne kadar sağlıklıyım deseniz de vücut bu yorgunluğu kaldırmakta çok zorlanıyor ve hasta olmak bu sebeple çok daha kolay oluyor. O yüzden ben hasta olmasam da multivitaminleri mutlaka aldım. C vitamini almaya özen gösterdim. Multivitamin almaya, magnezyum kullandım ben. Bunlar tamamen benim yaptığım şeyler. Siz yapın demiyorum. Fakat siz araştırın lütfen. Ve kendiniz için en doğru, en uygunu doktorunuzla karar verin kardeşlerim. Bu şekilde. Bunların hepsi bir maddi hazırlık ama manevi hazırlığı unutmayalım. Dediğim gibi. Son olarak sanırım parayı söyledim mi bilmiyorum. Orada bize paranızı Türkiye'de riyale çevirirseniz daha uygun olur. Hani biraz 1-2 TL kadar fark olabiliyormuş gittiğimiz yerde. O sebeple biz bir kısmını Türkiye'de riyale çevirdik. Yanımızda da biraz dolar vardı. Yine ne olur ne olmaz diye. Ama çok şükür bize yetti. Tam olarak da ne kadar götürdüğümüzü bilmiyorum sayı olarak. Bir araştıracağım. Olmadı şuraya yine yazarım, not düşerim veyahut da açıklamalar kısmına. Bu şekilde ek olarak ne söyleyebilirim?
Benim kendimde tecrübe ettiğim şeyler bu kadardı kardeşlerim. Sizin de ekleyecek olacağınız mutlaka şeyler vardır. Seve seve okumak isterim. Lütfen yorumlarda konuşalım. Birbirimize faydamız olur. İstifade edelim inşallah. Ben elimden geldiğince tecrübe ettiğim şeyleri sizlere aktarmaya gayret ettim. Unuttuğum şeyler olursa da kusura bakmayın. Şunu söyleyebilirim ek olarak. Siz giderken sizsiniz fakat dönerken çok başka oluyorsunuz. Yani olmalısınız oradan döndükten sonra. Hani bize bunu söylemişlerdi. Oraya gittiğinizdeki sizle döndüğünüzdeki siz aynı olmamalı. Bizim aslında en büyük kazancımız oradan aldığımız hurmalar değil de ya da hediyelikler değil de biz ne koyduk heybemize olumlu anlamda. Bu çok kıymetli. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Bu videoyu izleyip nasiplenen kardeşlerim olursa, gidecek olanlar olursa lütfen dualarınızda bana da yer ayırın. Onun dışında bir şey... Onun dışında... Evet, Umre valiz alışverişinden bahsettik fakat yanınızda Türk peyniri götürmenizi tavsiye ederim. Benim için peynir kahvaltı yani temel gıdası ve peynirleri çok çok farklı. Eğer baharata alerjiniz varsa, çok baharatlı şeyler yiyemiyorsanız biraz otelin yemeklerinde zorlanabilirsiniz. Kahvaltıda ben tuzlu peynir bulamadım. Çok garip. Peynirler tatlı ve oradayken son günlerde artık iyice zorlanmaya başlamıştım. Eğer gidecek olursam gerçekten bir kalıp peynirle gitmeyi düşünüyorum. Bir sonraki umremize inşallah, eşim de aynı şekilde. Fakat normal öğün olarak da orada otel dışında çok alan, çok mekan var. Yemek konusunda çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ve alacağınız vitamin ve takviyeler varsa da mutlaka dediğim gibi iyi bir araştırma yapıp yanınızda götürün. Çünkü orada gerçekten bu da önemli. Çok pahalı. Yani bir ilaç, ben bir tane bir şey almak istemiştim. Fiyatı yani Türkiye'de alabileceğiniz şey diyelim ki 200 lira, orada 2000 TL. Yani belki çok fazla söyledim şu an ama çok çok fazla gerçekten. Bana çok pahalı gelmişti ve almadım yani. Çünkü o ürünün ederi o değildi. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizlere bu video yardımcı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ufak bir takip isteği, ufak bir yorumlara kalp bırakmanız benim için çok kıymetli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah şimdiden gidecek olan kardeşlerimin umresini kabul eylesin. Gitmek isteyen kardeşlerime ve bize en kısa zamanda hayırlısıyla nasip eylesin. Hoşça kalın.